Şimdi bu fibromiyalji denen bir lanet gibi bir şey yani. Net bir hastalık değil, bir ızdırap sendromu. Hani nasıl bir ağrı? Yani onun patofizyolojisi diyoruz. Evet, Nasıl evet, oluşmuş nasıl olabilir oluşmuş? böyle bir yolak? Temelinde ne var? Stres mi? Bizim dinleyenler bir şey birbirine sorsun bakalım. Evet. Bir yerin ağrıyor mu? Hep ağrıyor diyecek herkes. Neden kadınlar? Çileli bülbül kadınlar Bravo. çünkü. Şimdi oraya 2 günde fibromiyalji olamazsınız. 20 yılda falan olursunuz. Bir açıdan bakarsanız fibromiyalji iyileşmez. 2 açıdan bakarsanız da iyileşmez. Diyelim ben kabaca söyleyeyim 5 açıdan bakmanız lazım. Yaklaşık olarak her 3 hastadan ikisinde ben şu sonucu alırım. Oh be dünya varmış. Efendim merhaba, bir uzman görüşü programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuk ağırlıyoruz. Bizim için Adana'dan geldi. Uzman doktor Erdinç Dinçer bizimle birlikte. Fibromiyalji ve holistik tıp uzmanı, özel bir alanı var. İlk kez iki hocam tanışıyorlar. Hocam siz de hoş geldiniz. Değerli hocam, Adana'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizler de çok iyi görünüyorsunuz maşallah. Sormaya İyiyiz gerek yok. efendim. Güzel bir Daha da iyi programa olsun. başladık. Oytun hocamla birlikte. Bak niye takılıyorsunuz? Hayır şimdi siz? Erdinç abi diyor ki, şimdi diyor ki iyi gözüküyorsunuz, Türk gibiydi öldü diye bir kitap başlığı vardır bizim kitaplarda. Hani iyi bir şey mi, hiç kötü bir şey mi karar veremedim. Ha dese ki kötü gözüküyorsun daha iyi. Yani, Yok. hakikaten bir şey sana söyleyeyim mi? İyi gözüküyorsun dememek lazım. Niye? Motivasyon Çünkü oluyor. bazen ben diyor ki yani hani derler ya, hayır motivasyon evet doğru da altyapısı olarak yani iyi gözükmek demek değil. Gerçi öylesine söyleniyor ya bazen. Nasılsın, iyi misin? Ama siz onu öyle sormadınız. sana Ben söyleyeyim mi? biliyorum. Hani maşallah dediğim 15 gün yaşıyor. Şimdi bazen bir adama diyorsun abi çok iyi diyorsun. Hani gerçekten Gidiyor. 15 gün sonra yani Fakat Ama şu iyi bir şey, benim nazarım değmez. O yüzden rahat olun. Yani ben ailemde var çünkü nazarı değen insanlar. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama benim nazarım değmez. Yani benim sizi övmem veya size iltifat etmem ya da Tamam, iyi buradan olduğunu söylemem kurtardık. güzel olur. kurtardık. Peki. Şimdi- önemli bir konu. önemli bir konu. Şimdi şöyle ben şöyle başlayayım. Şimdi bu fibromiyalji denen bu bir gerçekten de bir lanet gibi bir şey yani. Şöyle bir ne olduğu tam belli değil. Yani fibromiyalji ağrı. Yani halka baktığın ağrıyor bir kadının ya da bir erkeğin. Sırtı ağrıyor, kolu ağrıyor. Ama tam bir sebebi yok. Beyinle ilgili sebebi var, kasla ilgili sebebi var, sinir dokusuyla ilgili sebebi var, lenfle ilgili sebebi var. Sıkıntı şu, tedavisi yok, ilacı yok. Yani ilaç 3 tane ilacı var. Ağrı ilaçları. Hastalar bunları genellikle kullanmış oluyor. İşte pregabalin, gabapentin, duloxetin ya da antidepresan grubu. Ama bu insanlar tükenmiş, yılmış. Bir de en büyük sıkıntı bu insanlara ağrı beyni de eşlik ediyor. Yani bunlar ağrıdan beyinleri de bir acayip olmuş. Yani Tabii bunların beyin sisi oluşuyor. beyin mesela. sisi oluşmuş. Bir de bunların karnı ağrıyor, mesanesi ağrıyor, yemek yiyorum diyor, şişiyor diyor, kası ağrıyor. Her yeri ağrıyor. Ya bir acayip bir Evet. şey bu. Yani tabii Erdinç abi diyelim şey yapmış hani Erdinç diyeyim ya da çok aramızda yaş farkı yok. Sorun yok evet. Yani Erdinç Bey de sevgili meslektaşım bu konuya eğilmiş. Ya şöyle hatta ben kendisine söyledim. Bir konu hakkında çok hasta görmek kitabi bilgiden çok daha İyi bir klinisyen oluyorsun. iyi bir klinisyen. Yani o fakültede Yine bize anlatılmak istenen... klasik bir lafımızı söyleyelim. Tecrübe bilgiye göt attırır lafı doğrudur. Mesela bu aynı şekilde vertigo için de geçerli. Mesela bir hekimin sadece baş dönmesiyle ilgilenmesi, sadece fibromiyalji ile ilgilenmesi. Şimdi Erdinç Bey'e soralım ya da Erdinç abime soralım. Abi ne diyorsun bu konu hakkında, fibromiyalji hakkında nedir senin deneyimin? Yani sen bu kaç yıl oldu fibromiyaljiye yani? Yani 17 yılı 17 buldu. yıldan beri ne öğrendin bize? Bunu bir anlatsana. Şimdi ben şöyle izah edeyim. Fibromiyalji aslında benim tıbbi bakış açıma göre net bir hastalık değil, bir ızdırap sendromu. Yani bunu ben tabir olarak söylüyorum. İşte eski kitapların bir kısmında hayalet hastalık yazan da olmuş. Tabii biz tıbbi tabirlerle anlatmak istediğimizde kas romatizması ya da yumuşak doku romatizması gibi bir ortalama bir şey söylüyoruz da
ondan çok öte bir şey. Benim öğrendiğim şey şu: bir insanın sağlıklı, rahat, günlük hayatını, yaşam kalitesini ortalama sürdürebilmesi için hangi sistemlerin ne kadar ortalama iyi olması gerekiyorsa, birçok sistem, hepsi bozulmuş oluyor fibromiyajda. Yani hastanın kendini bir yerden tutup ayağa kaldıracak bir ne diyelim ona biz, boyutu kalmamış oluyor. Mesela biraz açayım ben. Fiziksel boyutta zaten ağrıları var ve hareket sorunları yaşıyor. İş Mesela yapamıyor. şöyle klasifiye edelim. Ağrı dedik. Nerede ağrılar? Yani tipik olarak siz nerelerde ağrı varsa bu fibromiyaj diyorsunuz. En çok trapezius kasını tutan, trapezius Tamam. kası da yani Şurası. Neresi? Şu, şu. ve Şunlar. evet, üst uçları da kafaya yapışıyor. Oradan baş boyun ağrıları yapabilir. Alt tarafı bele iniyor. Böyle uçurtma gibi bir kas. Ve düşünün ki trapezius eğer aynen tutulmuşsa, Hani tutulum şu diyelim. over şu sırtımı, o işte o kas. Bu tutulum gerçekleşmişse o zaman şu demek: vücudun dört yanına ağrıyı yayabiliriz artık. Yani siz bilirsiniz, medyacı olduğunuz için bir ana istasyonumuz var. Bütün ulusal yayın yapabiliriz demektir. Trapezius tutarsak. Eyvah. Ama onun dışında lokal, bölgesel de olabilir. İlk başta miyofasiyal ağrı sendromu gibi başlayabiliyor. Diyelim sadece hastanın sol tarafı ağrılarla başlıyor. Sonra yine yaygınlaşıyor. Ama omuzdan başlıyor. Çoğunlukla, Anladım. ama şöyle vakalar var. Yani sadece bacak ağrılarıyla doktor dolaşıyor. Her şey normal çıkıyor. Sonradan anlıyoruz ki bu fibromiyaljiye ait bir bacak kas yumuşak doku ağrısıymış. Toparlayacak olursam, vücudun herhangi bir yeri ağrıyabilir. Yeter ki kriter şu: en az 3 aydır ve diğer terapilerle teşhis veya tedavi çaresizliği noktasına gelmiş olacak. Yani belki de gerçekten bacaklarında damarlarla ilgili sorunu var ya da sinirle ilgili sorunu var. Zaten illaki teşhis alır veya tedavi edilir, yarım yamalak da olsa. Ama ne tedaviye cevap veriyor, ne teşhis konabiliyor ve giderek de yaygınlaşıyor. Yani Amerikan Romatoloji College var, bilirsin. Onların kriterleri var. O kriterlere göre diyor ki en az 3 aydır geçmeyen, her şeye rağmen ağrısı olması lazım. Genellikle yaygın vücut ağrısı diye anlatılıyor. Yani ben bilimsel taraftan başlamak için bunları söyledim. Kriterleri var. Tabii tetik noktalar var. Ama aynı hastada Tetik nokta, bazı nokta çok duyarlı. Mesela diyelim ki işte şu, mesela işte eklemlerin ya da işte kasların kemiğe yapışma yerleri çok hassas ve duyarlı. tendonlar genellikle iltihaplı olabiliyor. Mesela şurası mesela çok. Aynen. Şuradaki mesela iki nokta hani şeyde baş kısmında. Şurası çok iyi gösterdin. Evet, Çünkü bazı hastalarda şurası. burası aşırı bağırıyor hasta, yani Evet, dokunduğumuz ben mesela zaman. buraya dokunuyorum mesela. Gizli tetik Ki bunlar noktası. migren de eşlik ediyor. Ya bir de Edebilir. onu da söyleyelim. Tabii. Fibromiyalji diğer ağrı hastalıkları, yani migrendir, eşlik edebiliyor. Diğer saç duyarlılığı eşlik edebiliyor. Mesela hasta saçlarını ellettirmiyor. Bir de bu fibromiyajinin bir sıkıntısı var. Mesela buna saçlarını bir boyatıyor, ağrılar artıyor. Biraz yelde Allah kalıyor. Allah! Tabii yelde kalıyor, ağrı artıyor. Denize giriyor, gurulanmıyor, ağrı artıyor. Güneşleniyor, ağrı artıyor. Kocasına kavga ediyor, ağrı artıyor. Ya bu nasıl bir şey? Mesela bazısı diyor ki, hocam tavuk yiyorum, ağrı artıyor diyor. Uyurken nasıl? Uyku zaten Uyku yok. yok. Uyku darmadağın. Eyvah. Bu Oytun hocamın söylediği şey çok kıymetli, çünkü şunu çağrıştırıyor. Hipersensitivite var. Yani her şeye karşı aşırı hassasiyet. Ben şöyle hasta gördüm. Yanımdan birisi geçse diyor, dokunmadan, onun geçişindeki o hava akımı var ya, o bile ağrımı başlatabiliyor diyor. Biz tıbbi olarak baktığımız zaman bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Ama hasta anlattığına göre ve gerçekten fibromiyalji öğrendiğinizde bunun olabileceğini biliyorsunuz. İşte sıkıntı şu, bir hekim fibromiyalji hakkında çok bilgili değilse şunu diyebiliyor ya, ne diyor lan bu iş, yani yanımdan biri geçti hocam. Hocam o bir esinti oldu. Benim bu sağ tarafım ağrımaya değil midir? Hakikaten gerçekten bunu hani bir yeni mezun bir çocuk ne diyor ya bu? Ya da diyor ki evet ben saçımı boyattım. Benim sağ tarafım ağrıyor şu anda. Lan nasıl bir ağrı bu? Hani nasıl bir ağrı? Yani onun patofizyolojisi diyoruz. Evet, Nasıl evet, oluşmuş nasıl olabilir oluşmuş? böyle bir yolak? Temelinde ne var? Stres mi? Hemen Ya şunu sana söyleyeyim. Hani şey olsun. Berbere gidip evde yatan var. Yani berbere gidiyor. Hani sirada yaptırıyor mesela. Ya da Evet. iple kaşını aldırıyor. Bitti. İple kaşını bir aldırıyor. İptal. Bitti. Ama bu
çok büyük eziyet. Evet. ızdırap sendromu Ya demedim, biz- dememi Çok ya anladınız. gerçekten bir şey size söyleyeyim mi? Ben şimdi yine aynı şekilde söyleyeyim. Toplumla buluştuğum zaman işte kitap imzasında şudur budur. 10 tane kadın düşünün. Mutlaka bir tanesi fibromiyalisi yok. Sık görüyorum. Ya da 2 tanesi fibromiyajiden her türlü ilacı denemiş ve hiçbir yanıt alamamış. Yani onda bir tedavi olamamış var. Hesap et. Yani bence kadınların %50'sinde var. Türk kadınının. Yani hatta ben bazen şöyle diyorum. Fibromiyaj Türk kadın için normal bir şey. O kadar sık. Bunun da %40'ın 50'sinde 5'te biri yani %10'u bütün ilaçları kullanmış. Yani bir şey diyorum. Tamam hocam. Kronik hale Ya gelmiş. neler kullanılmış. Ya kortizondan tut. Neler her şeyi kullanılmış. Antidepresanlar, Her şey. çeşit çeşit. Antidepresanlar, ağrı ilaçları. Uyuşturucu ilaçlar. Her şey ve kadın şunu diyor. Hocam geçelim bunu. Hani sen bir ilaç yazma hocam onu kullandım ben diyor. Ve şunu söyle bana. Hocam ben ne yapacağım? İşte bu mesela ben fibromiyaj geldiği zaman böyle bir bana sorduğu zaman fibromiyaj şu demek. Bütün ilaçlar kullanılmış ve benden yarar bekliyor. Hiçbir Tüketmiş doktor yani. bunu Hani ne yapacağım bunu? uzak durmaya Abi çalışıyor. Denek yok ki. Fibromiyajlı ilacı toplasam 5 tane, 6 tane. Bu her şey içilmiş. İşte bu Demek beni ondan ki, korkutuyor. evet, demek ki ne anlıyoruz? Etken madde veya kimyasal yollarla tam olarak çözemediğimiz bir sorun. Şunu da söyleyeyim Erdinç abi. O zaman ağrı var bir. Bravo. Her yerde ağrı var. Enerji düşüşü var. Enerji Onu düşüşü hemen var. anlatalım Buyurun, biraz. Çünkü anlatın. enerji bedeni diye bir kavram var. Bu benim ürettiğim bir şey değil. Binlerce yıllık Çin tıbbında zaten öğretileri var da biz biraz modern tıp tarafına getirelim. 2010'lu yılların başında ama en çok 2014 civarı primovasküler sistem diye bir sistem tespit edildi. Özel boyama teknikleriyle. Oytun hocam onları çok iyi bilir. Şu gösterildi. Bir akış var vücutta ama bu akış damar kan akışı değil, lenf akışı değil, başka bir akış. Sonradan da bunun aslında ilk insan embriyo aşamasındayken anne karnında ilk harekete geçen akış olduğuna dair teori üretildi. Bu şu demek yani ilk dolaşımımız aslında böyle başlıyor. Çok elle tutulamayan, çok gözle görülemeyen ama bunların da kendine ait bir yol izlediği çizildi. Bunun haritası çıkarıldı. Aşağı yukarı yani. En çok neye benzetildi? Uzak doğudaki meridyen kanallarına benzetildi. Yani akupunkturda hedef alınan meridyen akışlarının bir kısmıyla örtüşüyor. Fakat akupunktura cevap vermiyor. Yani tedavi kısmında daha ayrıntılı konuşuruz. O zaman şunu anlıyorum ben. Hastanın enerji bedeni bozulmuş oluyor. Er ya da geç. Ya sebepler arasında ya sonuçlar arasında. Ama aynı süreçte ağrılar gelişiyor ve giderek artıyor. Yani yaygınlaşıyor. Esaslı primovasküler sistem şu. Yani biz eskiden şunu öğrenirdik. Şimdi damar bir doku. Ama damarın da bir damarı var. Damarı da bir damarı var. Damarın da bir lenfi var. Yani ama lenf diyoruz. Lenfin de bir damarı var. Ama lenfin de lenfi var. Yani lenf damarının boru bu. Yani bir boru düşünün damarları. Onları besleyen başka küçük borular da var. Yani damarın damarı, lenfin damarı. Ama bir şey var. Sinir de kablo gibi. Sinirin de tek başına damarı ve lenfi var. Bu çok ince bir doku bu. Yani bu esasında bu o kadar ince bir doku ki bu tek sıra akış gösteren böyle yani milimetrik, mikrometrik dokularda böyle bir akış var bunun içerisinde. Bu acayip bir şey bu. Aynen öyle. Önceki Yani, kan ipleri gibi, incecik gibi düşünün yani. Öyle tahayyül edin ama sadece böyle elle tutulur bir şey gibi düşünmeyin. Teori geliştiriliyor şu an hala. Ama tedavi kısmına fayda edecek bilgileri birazdan paylaşırız. Yani bir insanın meridyen akışları bozulmuşsa hepimiz için geçerli olabilir. O andan itibaren o bölgeyle ilgili organ bazında, hücre bazında ya da dış organlar, kas iskelet sistemi bazında bozulmalar başlayabilir. Biz hepimiz tıpta şunu biliriz. Kronik enflamasyon olmadığı sürece bu kalıcı veya kronik olmuyor. Kronik enflamasyon eşik aşaması. Yani ondan sonra fibromiyaljiye dönüşüyor. İlk başta enerji bedeninde bozulma olabilir veya biyokimyasal akışlarda bozulma olabilir. Serotoninden tutun endorfine kadar birçok mutluluk hormonu dediğimiz şeyler düşüşe geçebilir. Olabilir. Biz dertli bir toplumuz. Oytun hocam mesela kendi rakamını verdi. %40'larda olduğunu tahmin. Ben de en az %20-25'tir diyorum kendi tecrübeme göre. Ama batıya sorarsanız %3 ila 7 arasında görülür diyor. Çok düşük yani. Bizdeki durum bu değil. bizi Kesin dinleyenler değil. sor işte. Yani bizim dinleyenler bir birbirine sorsun bakalım. Evet.
Bir yerin ağrıyor mu? Hep ağrıyor diyecek herkes. Neden kadınlar? Çileli bülbül kadınlar Bravo, çünkü. şimdi oraya geldik. Yani niye Mükemmel- kadınlar çekiyor bu çileyi? Hemen söyleyeyim bakın. Erkekler gamsız çünkü. Tabii, Son erkeklerde oluyor. Oluyor Olur. ama nadir. Olmaz değil. %70 ila 90 arasında değişik rakamlar veren çalışmalar var. Daha çok Amerika ve İngiliz rakamları bunlar. Yani en az %70'i kadınlarda görülür diyelim ama bir yayında %90'ı kadınlarda görülür diye çıktı. Bu şu demek. Erkeklerde görülmez değil ama kadınlarda ortak özellikle şu. Mükemmelliyetçi kadınlar. Burası çok önemli. Yani bana gelen kadınların köyden gelen bir kadın da olabilir. Önemli değil. İçinde sürekli ince ince düşünen, ince ince ayrıntılara takılan. Obsesif, Bravo. takıntıları, var vesveseli, çünkü. Yani öyle Hassas kişilikler. vesveseli. bravo. Bu tabiri tıp şu anda çok fazla kabul etmeyebilir ama ben çok katılıyorum. Mesela bu çay içiyor mesela. Bu diyor ki bunun içine ben tek şeker atarım kardeşim. 2 şeker olmaz. 1,5 olmaz. Yarım olmaz. Hep tek şeker. Çocuk Kuralları tabii, olan. kuralları var. Mesela çocuğu okula gidecek. Diyor ki çantasının içerisinde mutlaka çilek kokulu silgi olacak. Ya kardeşim çilek limon verelim olmaz. Limon kadın kafası hep çocukta. Neresinde silgisinde ya. Hakikaten böyle çok hassas insanlar kadar var. mı Bu kadar takılıyorlar? ya bu kadar. Bakın mükemmelliyetçi bir, şimdi daha kötüsünü söylüyorum. Çok iyi niyetli ve çok fedakar. Fedakar. Kahraman modelini oynuyor. Yani donanımlı da aynı zamanda. Şimdi fibromiyalcinin iyileşme hikayelerine geliriz sonra ama nasıl iyileşebiliyor? Ben size onu söyleyeyim. Dur abi sen burası çok güzel bak şimdi. O iyileşmeye geçelim. Karakter vesveseli. Mükemmelliyetçi. Mükemmelliyetçi. Takıntılı. Donanımlı ama. Yani Ama donanımlı, bravo. bilgisi var. Yani İş o görür. İş görüyor. Yani şöyle o bilgisi ve becerisiyle olayları kontrol edebiliyor. Yani başarıyor bunu bu Çekip kadar. çevirir yani. Bir savaşı yönetebilir mesela, öyle söyleyeyim Yani ben. bir dükkanı çeviriyor. Bir marketi çevirebilir. Bütün evi Aileyi, çevirebilir. sülaleyi. Evet ve bunlar gerçekten kapasiteli zeki insanlar. Hem erkek hem Bravo. kadın rolünü Kesinlikle. üstlenmiş. Evet. Evet, yükü çok ağır. Yükü- Yani havalı. bunlar becerikli insanlar. Bakın Becerikli. burası çok önemli. Ya. Fibromiyalji takıntılı ve becerikli Becerikli. insanların sorunu. Ben bir benzetme yapıyorum, hastalarıma da anlatıyorum. Diyorum ki iki çeşit araba düşünün. Birisi çok kaliteli, donanımlı, çıkıştan yani. Son model işte X marka diyelim. Bir tanesi de öyle işte Trend diye biz de 4x4 üretelim demiş. Ama kaportası çok sağlam değil. Şimdi ikisi de aynı kazayı geçirip takla attığını düşünün. Kazalar geçiriyor bu arada. Takla atıyor, yan dönüyor falan. Tekerler boşa dönüyor. Şimdi birinci araba sağlam diye baştan donanımlı. Birileri el atsa bunu düzeltebilse yine basıp gidecek. Gidecek. Ama diğeri pert oldu. Yani onun donanımı yoktu. Aynı kazaları o da geçirdi. Kazalar ne? Travmalar. Mesela şimdi uykudan bahsedeyim biraz. Uykuyu sordunuz ya. Şimdi bilinçaltı uyutmayan en güçlü negatif etkendir. Yani bilinçaltı. Bilinçaltı da bu kadınların aslında çok yıpranmış veya dolmuş oluyor. Neden? Şimdi anladınız az çok. Fedakar insan yıllar yılı biriktirmiş. Mesela eşi, kocası bir şey demiş, kafaya takmış ama ona yansıtmamaya çalışmış. Halbuki yansıtsa, İçine o at. enerjiyi boşaltsa belki o kronik üzerine yapışmayacak. Ama içinde hep böyle ve yıllarca. Yani 2 günde fibromiyalji olamazsınız. 20 yılda falan olursunuz. Öyle söyleyeyim. 20 yılda fibromiyajiyim diyen hastaya soralım. Bir eski 10 yılını da sorarım. Mesela çocukluğunu sorarım. Benim tespitlerim hocam sonradan araştırdım. Literatürde de uyuşuyor. Bu tür kadınların genellikle çocukluğunda anne baba çatışmaları var. Yani kendi anne babalarında çatışma var. Kız çocukları. 2, hayatlarının belli bir döneminde veya hali hazırda değersizlik duygusunu çok yoğun yaşıyorlar. Değersizlik. Benim sözümün kıymeti yok, ben değersizim. Ve yetersizlik, çünkü zaten donanımlı ya, yetişemiyor ama. Siz mesela annesiniz, düşünün. Bir şeyler yapacaksınız ama yapamıyorsunuz. Gücünüz yok, ağrınız var. Anne, çocuklar diyor ki annem yine hasta. Bu sizi daha çok üzüyor. Mesela ben öyle olsam ben derim ki ben yatıyorum, siz halinize bakın falan diyebilirim. Biz erkekler biraz mesela böyleyizdir. Neden kadınlardaya biraz daha yaklaştırıyorum. Ama gerçekten net olarak mükemmelliyetçi kadın olmak bana göre bir risk faktörü. Bir de fibromiyalji tanımak çok kolay. Bir evin kapısını çal. Abiyi çağır. Yani erkeğe. De ki sizin evde sırtını ovduran var mı? Evet var. Nasıl? Adam bitmiş. Demiş ben artık ovmaktan bıktım. Gece ovuyoruz, gündüz ovuyoruz, uyumuyor bu kadın. Hep ovuyor adam. Adam hep ovuyor.
Evin içinde 50 tane jel. Ya ben mesela nereden biliyorum? Eve gideyim ben. Kimseye sormayayım. Kapağı bir açayım, kutuyu jel. Oğma jelleri var ya. Her türlüsü. Ve bir adam var oğmaktan bıkmış. durumda. Wow. Yani erkekleri de çok. Burada Bravo. erkekler de etkileniyor. Fibromiyajlar. Kesinlikle. Adam şöyle diyor. Ya yine ovduracak. Yine ovduracak. Ovma. Ov gitsin. Ya gerçekten çok zor bir şey. Ya onun için Psikolojik burada olarak kötü bir şey. yani fibromiyajı ailesel bir sorun. Yani bir de burada en çok etkilenen de eşler. Yani siz eşleri Bravo. görüyorsunuzdur. Tabii. Eşler bitmiş halde. İyileşme kriterlerimizden birisi şu. Kocasına da soruyoruz en son. Yani kadın diyor ki ben çok iyiyim hocam falan. Diyorum ki eşiniz nasıl görüyor durumu? Vallahi diyor artık diyor geceleri uyuyoruz diyor. Ben diyor artık diyor ellerim zaten yaralanmıştı diyor. Yani o masaj yapmaktan kendi kocalarının parmaklarında kireçlenmeler falan oluyor. Baş parmağı. Evet evet. Çok ciddi Yoğurmaktan. anlamda. Bir anahtar kelimeye daha geleyim. Mesela bağırsak sorunları çok görülüyor bu kadınlarda. Yani %70'inde diyelim. Bağırsaklara en çok etki eden sinirleri ben araştırdım işte ilk zamanlar. Bir baktım vagus diye çok acayip bir sinir. Hepimizin öğrendiği 10 numaralı kafa siniri. Fakat vagus beyinden çıkıyor, bütün vücuda ulaşıyor. Şimdi biz de fibromiyaljiye benzetelim. Beynimden etkileniyor. Hani stres falan filan. Ama bütün vücuduma yayılan ağrım var. Şimdi o ağrıları susturabilecek şeyleri düşünürken bir de sinirlere bakayım demiştik o zaman. Vagus siniri hocam beyinden çıkan bir sinir ama bütün vücudu özellikle sindirim sistemini etkiliyor. Çok Ve şu mesajı yayıyor bütün vücuda ama en çok sindirim sistemine. Diyor ki rahat ol, gevşe, dinlen, hazmet. Şimdi hazmet kısmında duruyorum. Diyorum ki iki türlü hazmetmek var. Bir, yediklerini hazmetmek var. Bir de yaşadıklarını, duyduklarını, gördüklerini. Bu kadınlar bence yaşadıklarının birçoğunu, çünkü vefasızlığı çok görüyorlar. Fedakarsınız ama karşınızdaki yer öyle değil. Ya da size iyiliğin karşılığını bırakın, bazen iyiliğe karşı kötülükle. Şimdi bizim toplumumuzda herkes biliyor neler olduğunu. Bence hazmedememe duygusu da çok fazla oluyor bu kadınlarda. Ama işte bu sinir bu mesajları yerinde zamanında bol bol veremeyip zayıf düşünce, ben vagusun enerjisini bir bilgisayarlı cihazla ölçüyorum hocam. Daha gelişmişleri var da bendeki ortalama bir cihaz. Genellikle yani %90 diyeyim düşük çıkıyor. Vagus enerjisi düşük. Yani kadının enerjisi düşük, vagus sinirin enerjisi de düşük. Ama vagus ne yapıyordu? Sakin ol, rahat ol. Ya bırak onu da başkaları yapar. İşte kadın diyor ki şu an çocuğumun odası dağınık. Kızımın diyelim. Kızına diyor ki topla, toplamıyor. Bu onun kafasında ama toplamadı. Sonra kız dışarı çıkıyor. Bu gidiyor odayı o topluyor. Halbuki ne olması lazım? O çocuğun dağınıksa dağınık kalması lazım. Toplayacaksa da onun toplaması lazım. Her şeyi dert ediyor. Her türlü fedakar, kahraman. Ben iyileşen hastalarla paylaştığım işte video ve resimlere bazen şey yazıyorum. Bir kadın değil iyileşen sadece. Bir aile iyileşti diyorum. Demin Peki Oytun hocamın iyileşenler bahsettiği. var mı? Çok. Şimdi Fibromiyalji tedavi edilmez denir. Şimdi değil mi? fibromiyaj şöyle, sadece şu anda fibromiyaj 4-5 tane mesela ben fibromiyajları de takip ettiğim ya da baktığım insanlar, hani kas biyopsisi de yaptırdıklarım oldu, EMG çektirdiklerim de oldu. Hani ben de fibromiyajciye, bizim kitaplarda fibromiyajci için nöropatik ağrı yazar. Yani bir sinir ucu iltihabıdır esasında. Geçme. Sinir sürekli sinirin ucuna kadar sirayet etmiş evet, bir yani iltihap sinir diyelim. ucu devamlı kafasına göre elektrik üretiyor. Ucu iltihaplı. Vücudunuzda sanki bir şey yokmuş gibi o hatalı sinyal veriyor. Yani bu şunun gibi düşünün. Siz acıkmadınız ama size hep acıkmış gibi hissiyat vermez gibi. Yani sizin esasında sırtınızda bir sorun yok. Ama sinir uçları hatalı olarak çalışmaya devam ediyor. Çok fena. Ve beyni şunu gönderiyor. Burada sorun var. Ağrı gönderiyor beyne. İşte bu sefer siz sinir ucu iltihabını susturamadığınız için susmuyor. Yani bir sürü ilaç Yanlış veriyorsunuz. alarm gibi yani. Yanlış Yangın alarm yok. veriyor. Siz sadece şunu yapıyorsunuz. Sinir ucu alarm vermeye devam ediyor. Siz beyindeki alarmları susturuyorsunuz. Ama o kasınızdakiler hala yukarı, yani şunu söylüyor. Buzdolabı alarm veriyor. Diyor ki sıkıntı var buzdolabında. Siz gidiyorsunuz oradan sesi kapatıyorsunuz ilaçlarla. Ama o alarm vermeye devam ediyor. Sıkıntı orada. Siz bir ay geçiyor. İlacın etkisini geçiyor ya da siz tolerans gelişiyor, bir şey oluyor. Çünkü ilaçta uzun dönemde etkileri azalır. Hasta diyor ki ya bir ay iyiydim, ilacı kullandım. Bir daha. Siz bir daha ilaç veriyorsunuz. Bir ay daha iyi, bir daha. Bir de bir hasta takım var ki 6 ay, 1 yıl sonra bütün ilaçlar bitmiş halde.
onlar artık gerçekten de Doktor doktor ya bunlara işte algolojiye gidiyorlar, işte nöroloğa gidiyor, psikiyatriye gidiyor. Her yeri gezmiş bunlar. Romatoloji. Yani ve bir çanta ilaç ondan sonra. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii fibromiyalji teşhisini koyarken diğer romatolojik hastalıklarda ekarte etmek gerekiyor. edilmiyor tabii. Yani burada işte en basitten romatoid artritten tutun da işte lupusa kadar, işte polimiyalji romatikaya kadar ya da işte bir sürü romatolojik polimiyozit grubu hastalıklar. Yani çok iyi bir romatolojik bakı yapılması lazım. Hem kan testleri açısından. İşte Zaten hastanın geneli Tabii. en az birkaç romatoloğa Ya gitmiş oluyor. sonuç Yani almamış olarak geliyor. sedimentasyon, CRP, işte ana, Genetik tahliller, her şey yapılmış. dsDNA, SCL70 HLA-B antikorları, 27'ler. HLA-B, çünkü bel omurga romatizması, ondan sonra bütün romatolojik markerlar hepsine bakılmış olması lazım. Hatta bence EMG ve kas biyopsisi de yapmış olmak gerekiyor. Çünkü Eğer hiçbir şey yoksa bravo, fibromiyalji aynen diyorsun. öyle. Yani her şeyi bir ekarte etmek gerekiyor. Yani diğer bütün klasikleri, ama ilginç olarak fibromiyalji diğer romatolojik hastalıklarda böyle drift de oluyor yani. Şimdi migren fibromiyalji mesela. Ya da Behçet fibromiyalji. Ya da huzursuz Ya da bağırsak huzursuz fibromiyalji. bacak fibromiyalji. Irritable kolon fibromiyalji. Yani esasında fibromiyalji birçok hastalığa da eşlik edebildiği için Evet. yani şöyle bir şey lazım. Anksiyete bozukluğu Yani mesela. panik atak, OKB, bir de psikiyatrik hastalıklara. Yani mesela kanser tedavisi görmüş fibromiyalji çok insan var mesela. Yani meme kanseri tedavi edilmiş. Cerrahi artı kemoterapi artı ışın almış. Fibromiyajisi var. Yani onu da söylemek lazım. Yani Bravo. burada bir Covid mesela. Covid sonrası Covid. fibromiyalji gelişen vakalar Çok, tanımlandı. çok. Ben yani hani teorik olarak aklıma gelir ama hani derim ki bunun çalışmasını nasıl yapacağız? Covid sonrası tanımlandı yani. Covid'den önce yok yaygın vücut ağrıları. Covid'den sonra artık kalıcı 5 yıldır fibromiyalji Hatta hastası. long covid'in bir parçası yani. Uzamış covid diyoruz buna. Yani uzamış covid şu demek. Covid geçirdikten sonra vücudunuzda hala covid etkilerinin devam etmesi. İşte fibromiyalji de bunlardan bir tanesidir. Mesela vagustan bahsettik ya, o zaman demek ki bizim vagusu düzeltmemiz ya da iyileştirmemiz lazım. Düzeltme demeyelim. Enerjisini yükseltmek ya da iyileştirmek lazım. Vagus terapi diye bir tabiri araştırmamız lazım. Yani vagus nasıl tekrar formuna kavuşturulur? Vagus nasıl adam edilir? Bravo. Peki Çok iyi. Ya bu Oytun kadar hocamla, evet, Oytun süper hocam bir da insan. süper. Peki bu kadar insana ızdırap veren bir rahatsızlığı siz nasıl tedavi ediyorsunuz? Şimdi öncelikle soruyu müsaadenizle tersine çevireyim. Neden başarısız olunuyor tedavide? Şimdi bir açıdan bakarsanız fibromiyalji iyileşmez. İki açıdan bakarsanız da iyileşmez. Diyelim ben kabaca söyleyeyim 5 açıdan bakmanız lazım. Onu da isimlendirelim. 1. Fiziksel tabii ki. Çok iyi fizik muayene, işte gerçekten bu hastanın mesela aynı zamanda bel fıtığı da olabilir. Oytun hocam çok iyi yerlere değiniyor, ben biraz üzerinden geçmiş olayım. Aynı zamanda boyun fıtığı da olabilir. Aynı zamanda bu hastanın kulunç diye eskiden bilinen bir şey var ya. Tetik nokta 1 ya da 2 ama 9 tane tetik noktası varsa, hatta 19 tane yoklayabiliriz. O zaman fibromiyalji diyoruz. Hepsi Teşhisi doğru koymak gerekiyor. Tabii şöyle bir şey de eşlik ediyor. Mesela obezitesi var, insülin direnci var, ek diyabeti olan hastalar var. Donuk Yani omuz kronik var. enflamasyon. Hani donuk omuz Evet. da O da çok çok var. Tabii sıkıntılı yani bir kapsülit kronik olan da. enflamasyon Evet. tetiklemiş, başka hastalıkları Tabii. da var. Evet. Zemin hazırlıyor. 2. Ruhsal diyeyim ben. Bu bizim toplumsal tabirimiz ama daha bilimsel konuşursak biraz daha hastanın gözle görülmeyen, elle tutulamayan yönlerine de bakmamız lazım. Sadece biyokimyasal olarak antidepresan vermek değil. Bunu özellikle söylüyorum. Peki ne? Mindfulness ve bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı. Ve bunu ben şöyle iddia ediyorum. Hepsini aynı hekim az ya da çok yapmalı ya da yönetmeli. Yani hastayı bir psikiyatriste gitsin, bir şuraya gitsin. İntegratif değil. O işe yaramadı. İntegratif tıp tabiri Avrupa'nın öne çıkarmaya çalıştığı tabirdi. Holistic medicine tabiri onu solladı geçti. Yani bütüncül yaklaşım mümkünse tek hekim yönetiminde. Tabii ki başka hekimlerden konsültasyon olabilir. Ama tek dosya olacak ve tek hekim yönetecek. En ideali ne? Aile hekimliği nosyonu olması. Bizde varoluşçu yaklaşım diye bir şey vardır. Aile hekimliği disiplininde. Yani İngilizlerin icat ettiği bir yöntem bu 1960'lı yıllarda. Biliyorsunuz bize sistem geldi ama aslında tam değil. Yarım yamalak bir aile hekimliği sistemi.
Esas bunun uzmanları yetişmeye başladı Türkiye'de. Biz az sayıdayız. O yüzden bizim sayımız yetmediği için sistem pratisyen hekimleri de dahil ederek onları aile hekimliği sistemine entegre etti. Bir hekim bütüncül olarak yönetmeli. Buradaki anahtar kelime bütüncül. Yani ben hastaya şunu sormak durumundayım. Uyku düzeniniz nasıl? Uykuya dalmada zorluk var mı? Sık sık uyanıyor musunuz? Diş sıkıyor musunuz? Bakın, diş sıkma. İç gerilimin en büyük göstergelerinden birisi. Eğer burada gerçekten kasla ilgili bir sorun yoksa, benim eşim diş hekimi bu arada, tereddüte düştüğümde ona da gösteriyorum. O da içeriden bakıp diş aşınmalarına göre derecesini belirliyor. O bruksizm dediğimiz diş sıkmanın. Bir insan niye diş sıkar? Bilinçli olursa, bilinçli diş sıkarsa o ayrı. Çünkü dövüşecek diyelim, dişini sıkıyor ya da bir acıya dayanıyor. İçeriden gerginlik yaşıyorsa diş sıkar. İşte Oytun hocamın biraz önce değindiği o kocaların rahatsız oluşan birisi budur. Geceleyin dişlerini gıcırdatıyor. Nasıl yani? Nasıl duydun diyoruz. Uyandırdı beni diyor. Diş gıcırdamadan kocası uyanan kadın var. Şimdi bunların hepsini sormak zorundayız. Yani bu kadının ruhsal olarak rahat olmadığını, huzursuz, gergin, irritable, onu Türkçe'ye nasıl çevirelim hocam? Irritable. Hızlı tetiklenen. Yani hızlı. Bravo. Aşırı hassas. Aşırı her an hassas, iyi bak. alevlenebilecek böyle şeyle, titreşimli, gergin. Dolayısıyla bunları da sormak ve düzeltmeye çalışmak zorundayız. Şimdi ben diyelim ki Oytun hocam çok güzel söyledi. Bir grup antidepresan var. Çok kullanılıyor ama hastaların %15'inde kullandığı sürece rahatlama sağlıyor. Onu da ekleyeyim. %85'inde zaten hiçbir, ne yazık ki diyorum, bakın ben fibromiyalji hastalar için çok üzülen bir doktorum. Ya bu kadınların ızdırabını hani en yakından da böyle hisseden bir adamım. Yani enerjisel olarak bile şeyini alıyorsunuz, vibe'ını alıyorsunuz yani. Böyle kadıncağız yani derdini anlatacak kadar bile enerjisi kalmamış. Sorular soruyoruz. Bazı soruların cevabını eşi veya getiren kızı falan veriyor. Bir hemşire hanım annesini getirmişti. Annesi konuşamıyor. Ya dedim ki nörolojik bir sorun mu olsa gerek? Hocam gitmediğimiz nörolog, kulak burun boğazcı niye konuşamıyor? Kadın diyor ki acıdan. Ya bir kelime söylüyor. Ha diyorum, anladım, tamam. Acıdan uyuyamıyor, acıdan konuşamıyor noktasına gelmiş. İşkence gibi hocam. Evet, yani zor bir durum. Peki şöyle, siz devam edin de. Şimdi mesela hasta size geldi. Siz iyi bir muayene ettiniz. Diğer romatoloji testlere baktınız Yaklaşık falan. 40-45 dakika. 40-45 dakika ilgilendiniz. Sonra siz bütüncül olarak, evet, dediniz ki psikiyatrik olarak bakıyorum. Ruhsal işte durum ruhsal nasıl? durumu, işte Beyin sisi var mı beyin mesela? sisi, Zihin performansı. hepsine baktınız. Odaklanamıyorum diyor. Peki teker teker şöyle üstünden geçersek neler yapıyorsunuz? Evet, uyku düzenini düzenliyorsunuz. Anladım. Bir. Evet. Mindfulness tabirini artık yaygınlaştığı için hani çok açmaya gerek var mı bilmiyorum. Farkındalık veya ana odaklanma Farkındalığı öğrettiniz. Evet. Tamam. Bu bir çalışmasını yaklaşımdır. yapıyoruz. Seans Tamam, seans. seans yaptınız. Bilişsel davranış terapi. Yani düşüncelerini masaya yatırıp kaygılarını, vesveselerini, endişelerini, takıntılarını üzerinde konuşuyoruz. Ev ödevi Terapi veriyoruz falan. yapıyorsunuz, Tabii evet. yani bunun tekniği var. Zaten Evet. bu konuda şu anda bizim Hacettepe'li profesör hocalardan birisi öncülük yapıyor. Ben de eğitimimi falan ondan aldığım için çok iyi gidiyor. İnşallah böyle gider. Yani bilişsel davranış terapi Türkiye'ye emin adımlarla girdi. Bayağı bir eğitimleri falan veriliyor şu anda. Herkesin ihtiyacı olan bir şey. Yani bana keşke ilkokulda bana öğretilse yani. Benim kendime yapılsa ya da öğretilse. Vagusumu nasıl güçlendiririm bana öğretilse. Vagus çalışmaları yapılıyor. Yapıyoruz. Vagus terapi. Mesela kulak çevresinden iyi uyarıldığı için bir TÜBİTAK projesi olarak bir cihaz üretildi. Onun sana ben şeylerini verebilirim. Vagus Team diye şeyi alındı ismi. İsim hakkı. Ama yabancılara satıldığını duydum. İnşallah doğru değildir. Ona bakacağız. Bir kulaklık takıyoruz. Bir cihaza bağlı. Buradan tık 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 uyarı veriyor ve vagus'ta bir enerji artışı veya canlanma gerçekleşiyor. Bunu belli sayıda yapıyoruz. Yani mesela elektriksel vagus stimülatörleri vardır mesela. Biz epilepside de takarız. Bravo. Yani epilepsi hastaları da fayda görür. Yani vagusu uyarırsanız epilepside yatışır yani. Bütün beyni de yatıştırıyor. Tabii o biraz o invaziv bir şey. Yani invaziv dedim, kesi yapıp O yayını takıyorsunuz. okumuşsundur. İlaca dirençli çocukluk çağı epilepsilerinde vagus evet. pili takılıyor. Kulaklıkla tamamlanan. 7/24 vagusa uyarıyı veriyor.
Ve ilaca dirençli. Bakın ne demek? İlaca rağmen sürekli nöbet geçiriyor çocuk. Yerlere yatıyor, iptal oluyor. Ve bütün nöbetlerinin durduğu gösterilmiş. Ya vagal nerv stimülatörler şöyle gerçekten de taktığın zaman insanları mutlu ediyor. Ya vagus iyi bir sinir. Yani vagus hakikaten rahatlamayı sağlıyor, huzuru sağlıyor. Yani rahatlamış halde bir insan düşünürseniz yani yemeğini yemiş, karnı doymuş, huzurlu böyle gitmiş işte tuvaletine gitmiş böyle ya, rahatlı işte o sinir vagus esasında onun için Önemli. yani vagus benim için de çok şey. Vagus hani vagusu aktive etmek işte bu stimülatörlerle ya da işte kulak çevresi uyarım falan. Hatta bazıları söyler kulağını deldirme falan. Hani vagusun şey duyu alanıdır orası. Fazla oralarla ilgilenme falan filan da derler hani böyle bir şey vardır. Başka neler var? Başka neler var? Geliyorum. Şimdi enerjiyle ilgili biraz konuşmak lazım. Biraz önce söyledim, enerji bedeni diye tanımladığımız bir şey var ama tabii bir beden değil bu sonuçta. Bir akış. Bu akış bozulduğunda bazı yerde bloke olabilir ya da trafik gibi düşünelim. Bazı kavşaklarda sıkıntılar olabilir. Açılması gereken bir trafik olabilir. Enerji terapileri diye bir sınıflandırma var. Ama şu değil, yanlış anlaşılmasın diye hemen onu söyleyeyim. Biyoenerjiden bahsetmiyoruz. Ölçülebilir, hastaya göre ayarlanabilir, doz ayar yapılabilir ve sonuçları gözlenebilir, cihazlı, donanımlı, dokunarak yapılan belli yollar takip edilerek işte o meridyenlere de tekabül eden hastanın 3 problemine yönelik olarak yapılır. Bir, gerçekten enerji bedenini tekrar o tıkanıklıkları açmak için diyelim kabaca. Öyle rahat anlaşılıyor çünkü ama biraz daha fazlası ayrıntıları var. 2, diyor ki derin doku masaj etkisi yapar diyor. Biyomeridyen terapi diyeyim artık adını koymuş olayım. Biyomeridyen terapi. 3, bu bir diyor başlı başına kas ağrısı tedavisi hükmündedir diyor. Yani kaslarda hani o ezdirenler var ya, ovalatanlar. Yani o etkiyi biyokimyasal olarak, fiziksel olarak değil, yapabilir ve ağrı sinyallerini zayıflatabilir diyor. Holistik Hastanın ağrı tıpa mı algısını. giriyor bu? Evet ama holistik tıp kavramı çok yeni olduğu için çok bir şey ifade etmeyecektir. Biz bütüncül yaklaşım da desek daha doğru Daha olur. doğru. Tıbbın özü bu yani. Oytun hocam benden daha iyi bilir. Tıbbın özü aslında bütüncül bakıştır. Yani hasta sana sadece başım ağrıyor diyor gelebilir ama sistemlerin gözden geçirilmesi diye unuttuğumuz bir şey var biliyorsun. Kesinlikle yani. Anket. Bütüncül bakış çok önemli. Yani mesela ben kendimde de mesela hani sonuçta ben de insanım. Benim de işte bir sürü migrenim var, reflüm var, küçük bir mide fıtığım var. Arada kabız oluyorum, tansiyonum biraz yüksek, hemoroidim var. Bunları ilk kez mi açıklıyorsun Yok, hocam? hep açıktan. Hep söyler hocam. Peki. Ondan sonra benim arada böyle biraz depresif olurum. Ondan sonra ya ben de sonuçta mesela çözmek istiyorum. Mesela kronik kullandığım ilaçlar var, işte tansiyon ilaçları falan filan. Biraz polistemim var, hemoglobin normalden yüksek falan. Ya bakıyorum şimdi, ya gerçekten doktorluk zor iş ya. Mesela kendime bile doktorluk yaparken ulan diyorum ya arkadaş. Şimdi bazen bir ilaç içiyorum, reflüm artıyor. Onu çözerken ulan bir bakıyorum öbür tarafta başka bir şey bozmuşuz. Hakikaten bütüncül bakmak çok zor. Yani bir tansiyon ilacı sizin midenizde sorun yaratabiliyor. Ya da bir mide ilacı böbreğinizi bozabiliyor. Yani bütüncül bakamazsınız olaya. Onun için burada da tabii şey gerekiyor. Sürekli kendini dinlemek değil de işte biyokimyayı takip etmek, tansiyonunuzu, nabzınızı yani genel vital bulgularınızı Verifiye etmek lazım. Evet, devamlı verilerle. yani feedback gideceksiniz. Yani böyle langur lungur ilaç yazdım Bir mı? de kişiye özel Tabii, tedavi tabii, yapıyorsunuz. tabii. En önemli Anladım. kısmı o. En son oraya gelecektim ama siz Peki geldiniz. işte psikolojik yaklaşım var, vagal yaklaşımlar var. Enerjisel, İşte enerjisel. Enerjisel. biyokimyasal da var. Ne var mesela O da- biyokimyasal? Yani eğer fayda görüyorsa antidepresanlar ki duloxetin grubunu zaten Evet. direkt söyledi. Onlara zaten bir süre devam ederiz ama yetmiyor olduğunu anlarız. Nasıl anlarız? Hastanın kaygı endişesiyle ilgili ufak bir anket yaparız. Yani anksiyete skalası gibi bir şey. Baktık ki duloxetin yetmiyor. Ya peki antidepresan mı ekleyelim? Hayır. Çünkü orada kısır döngüye gireceğimiz bir yere sürükleniyoruz. Bitkisel ürünlerden destek alıyorum. Bazen de etken maddesi belli olan yani bromelain gibi Evet. bilirsin ama bitki kökenli yine. Ya da ekstrat formunda bitkisel ürün kullanıyorum. Birkaç isim vereyim çünkü merak edilecektir. Mesela karabaş otunun doğru üretilmiş ve ekstratı düzgün, kaliteli bulunursa özellikle baş boyun sendromlarına eskiden beri iyi geldiği söylenir. Baş ağrıları, migren
gerilim tipi baş ağrıları ama ben şunu gözlemlemiş bir hekimim. Kronik enflamasyon kökenli bütün ağrılara iyi gelebilir. Diz ağrısına da iyi gelebilir. Dirsek ağrısına da iyi gelebilir. İyi bir bitkisel takviye yani eksiği tamamlayabilir. 2. Kedi otu. Bu Valerian root olarak geçiyor. Çok meşhur bir şey bu. Yani biz kedi otu deyince biraz basit gibi oluyor Anadolu ağzıyla. Hayır, bu efsane bir bitki. Valerian root diye çok eski yıllara dayanan bilimsel çalışmalar da var. Bu da uyku kalitesi ve gündüz kaygılarının azalması. Bazen takıntıda. Ama karabaş otu o konuda biraz daha üstün. Takıntılar ve serotonin artışı konusunda. Bir de ben üçlü şeyi seviyorum, birleşimleri. Sarı kantaron ama antidepresan kullanıyorsa değil. Antidepresan kullanmış işe yaramamış, bıraktım zaten hocam diyor. O zaman bu ikiliye üçüncü bir bitki olarak sarı kantaronun ekstratlı formlarını da ekliyorum. Magnezyum zaten hastalar öğrenmiş olarak geliyor. Yani magnezyum kullanayım mı diyor. Evet, kaslar içinde, uyku içinde türleri doğru belirlenerek yine kişiye özel. Yani bizim toplumumuzda şu an ezbercilik ve toptancılık çok yaygın. Yani herkes dörtlü, beşli, üçlü magnezyumlar kullanıyor. Yani hangisini ne için kullanıyorsun? Sabah içeceğin ayrı olmalı magnezyum türü olarak. Akşam içeceğin ayrı olmalı. Ya da kas ağrısına yönelik magnezyum ayrı, gevşemeye yönelik magnezyum ayrı. Bunları da biraz daha bilinçli ve kişiye özel destek olarak verebiliriz. Zaten B grubu vitaminleri düşükse, D vitamini düşükse onları yükseltmeliyiz. Burayı şöyle kapatayım. Yani biyokimyasal olarak da bitkiler artı gıda takviyeleri, gerekiyorsa da mineral ve vitaminler ölçülerek hastaya göre düşükse, problemle ilişkisi olduğunu düşünüyorsak bunları da reçetemize ekliyoruz. Peki puan verecek olursanız yüzde kaç oranında bu kombine tedavi fibromiyalji üzerinde etkili? Benim kendi tecrübelerimden söyleyebilirim. Ben klinisyen olarak söyleyebilirim. Bilim adamı olarak artı klinisyen olarak Oytun Hocam bunu geliştirebilir ya da büyütebilir. Yaklaşık olarak her 3 hastadan ikisinde ben şu sonucu alırım. Oh be, dünya varmış. Sonra takip ederiz. Kalıcı olduğumdan emin olmak için. En az 1,5 yıl takibe devam ederim. Ondan sonra ben bırakabilirim. Normalde hasta bırakmadığı sürece de bu arada ben hastayı bırakmam. Yani bu biraz Tamamıyla inatçı. iyileşen var mı? Oytun Hocam inatçı doktor istiyor biraz fibromiyalji. Tabii ki. Yani şöyle, Tamamıyla iyileşen var mı? Var, çok var. Allah Allah. Biz bunların bir kısmını kendi istekleri ve onaylarıyla video olarak paylaşıyoruz. Ben anlatmıyorum. Ben yokum. Hasta kendisi anlatıyor. Geldiğinde nasıldı? Burada neler yapıldı? Şimdi nasılsınız? ya şöyle fibromiyajdaki olay, ya gerçekten şimdi birçok faktör düzenlemeden fibromiyajı geçmez. Yani bizim fibromiyajda öğrencilere öğrettiğimiz şeyler vardı klasik. İşte derin uyuyamazlar ama derin uyuyamaması sebep mi sonuç mu? Yani derin uyuyamadığı için mi ağrıyor kadın? Ağrıdığı için mi derin uyuyamıyor mesela? Hani hep sorunlar. Vagus çalışmadığı için mi ağrısı var? Ağrısı olduğu için mi vagus çalışmıyor? Hep böyle birbirine girmiş. Ya bu tıp zaten nasıl bir şey biliyor musunuz? Sebeplerle sonuçlar birbirine girmiştir. Yani ben hep öyle düşünürüm. Yani vücutta iltihap olduğu için mi depresyon oluyor? Depresyon olduğu için mi iltihap oluyor? Ne bileyim, böyle karışık bir şey. Bu yani mide için de geçerli. Kafası bozuk olduğu için mi ülseri var? Ülseri olduğu için mi kafası bozuk? Vallahi bilmiyorum. Yani hep böyle drift ilişkilerde. Yani bana şimdi birisi dese ki şeker yediği için böyle oluyor. Şeker yediği için mi böyle oluyor? Böyle olduğu için mi şeker yiyor? Ya ben buna biraz biz tabii biraz da şey olduğumuz için, yani yılların, yani bilim adamıyız. Yani kaç yıldan beri bu işlere uğraşmış bir adam. Onun için ben hani tıpta yani iyi doktor, bana göre iyi doktor yok. Yani onu gerçeği söyleyeyim. İyi doktor olamazsınız. Yani böyle bir şey yok. Öyle bir iddianız varsa da zaten bırakın gidin bu işi. Yani ben hep bunu söylerim. İbn Sina iyi doktor muydu? Evet, İbn Sina hep lağmanla bağırsağı temizlerdi. Doğru. Kendi de Muhtemelen o sebeple de o vefat sebeple etmiş öldü. olabilir. Yani lağmanda içine Abartmış. kepek koyardı, yulaf koyardı. Sonra abarttı, öldü. Yani İbn Sina'nın kendisi kendini öldürmüştür. Ya düşünün, tıbbın babası Cannon'dır. Hangisi kendini öldürmüştür? Tıbbın babası kendini öldürmüştür. Ama çünkü çok seviyordu müdahaleyi. Ama Hipokrat yaşamıştır. Hipokrat konservatiftir. Yani primum non nocere. Yani zarar verme. Önce zarar verme. Hipokrat kımıldır.
Kımıl ne demek biliyor musun? Haşır uşur iş yapmaz Hipokrat. Der ki, Garantici. ne yapalım? Biraz pimpirikli değil. Yani, ne yapalım? Önce bir takip Temkinli, edelim. Ya, evet. takip edelim ne ya? Bir dursun bakalım. Belki yani vücut kendiliğinden geçer belki. Evet, gözlemleyelim Sonra bir süre. birazcık çay verelim. Yarın yok çay vermeyelim. Bugün verdik ya. Böyle ya çayı bile temkinli veren bir adam gibi Temkinli, düşünün. çok. Hipokrat tıbbı temkinlidir. Ve Doğru. haşır uşur değildir. İbn Sina biraz daha agresiftir bu konuda. Doğru. Ve bunun sorunlarını yaşamıştır. Tabii bizde tabii şöyle bir şey de olabiliyor. Yani işte Hipokrat eleştirilemez, İbn Sina hepsi eleştirilir. Galen eleştirilebilir. Bizde böyle bir hastalık var. Mesela böyle bir şeyi böyle Tabu gibi tabula veya ya kardeşim kanun o gibi. da bir adam. Hipokrat da Kos Adası'nda yaşamış. İstanköy'de bir amca ya. Doğru. Öbürsü Galen dediğin adam Bergamalı, İzmirli bizim ya. Bizim Bergamalı. Hop Galen gel bakayım buraya ya. Bu da Galen. Ne karıştırdı belli değil denilen bir adam. Gerçekten öyle. Bu adamı bizimkine duydum böyle. Oo ya boş ver. Mesela Amerika'da bu işin en iyileri yani. Hani gerçekten. Abi o adam bile ya. Gidin yanına ya. Abi senin tedavi nasıl? Ya zamanında iyiydi diyor. Şimdi ya birileri araştırma yapmış hiçbir şey yaramıyormuş diyor. Ya bu böyledir bu. Tıp böyle. Tıp birinin yaptığını öbürsü yalanlar. Ben bir laf bilirim. Bilim yalandır. Yalayanı bulursan diyor. Ben hep bunu diyorum. Yani baba öyle yani hani bana öyle düşünüyorum. Bize şöyle doktor lazım. Ben ülkem adına da söylemiş olayım. Yani gözlemlerimiz ortak zaten. Piyasayı biliyoruz. Hastalar gelince anlıyoruz. Yani ya diyorum sen nörologlara gitmişsin. Sana şöyle böyle şeyler yapmadılar mı? Yapmamışlar ya. Biz yapacağız o zaman. Eksik kalmış falan. Şöyle doktor lazım bize. Mesela 100 tane fibromiyalji iyileştiremedin. 101. hasta geldi fibromiyalji. Sen eğer zihninde bu da iyileşmez diye başladıysan Bittin. Bitti. olmaz. O diyeceksin ki ya çıkarsın. bu Bilet sefer- almaya devam edeceksin. Evet bu sefer Bak, iyileştireceğim Benim diyeceksin. şöyle bir şeyim var. Bir doktorun deneyimi çok önemli. Bugün cerrahide git ilk gün asistanı ya enjektöre ampulü çekemez. Nasıl apandist ameliyat yapacak bu adam? Dikiş atamaz. Hoca der ki ulan nasıl bir el bu Nasıl ya? yetişecek? Odun gibi bir herif bu herifin eli yani böyle esnek değil. Abi bir bakarsın o adam 10 sene sonra harika bir cerrah olur. O da küçük asistana der ki ya ne biçim bu adam nasıl yetişecek? Bu da böyle. Yani bir doktor deneyimle yetişiyor. Evet kitabe bilgi çok önemli ama hasta görmek çok önemli. Onun için benim hani yavaş yavaş kapatayım. Benim gördüğüm şu. Siz fibromiyalji hakkında kendinizi yetiştirmişsiniz ve gerçekten de bütünsel bir bakış yakalamışsınız. Yani hem psikiyatrik olarak hem ilaçlarla hem lenfatik drenajıyla hem Enerjisi vagusuyla enerjisiyle yani şöyle fibromiyalji tedavisi olmayan bir hastalık. Burada bir deneyimli bir adam var. Denenebilir. Güzel. Gerçekten. Çünkü fibromiyalji tedavisi olmayan bir hastalık. Yani çünkü ben şunu görüyorum. Ben gerçekten fibromiyalji yazdığı zaman hastalar ne yapıyor biliyor musunuz? Hiç cevap vermiyorum. Çünkü bulaşma. Çünkü ben ne yapabilirim biliyor musunuz? Ben fibromiyalji ilaç yazabilirim. Zaten topunu kullanmış bu kadın. Hatta ikili üçlü kombinasyona kullanmış. Şu çok önemli. Oytun Hocam oraya getirdi aslında tam noktayı koymak üzere. Şimdi hastalık yoktur, hasta vardır prensibini biz unuttuk ya da bize unutturuldu diyelim. Önemli değil. Yani bize şöyle doktor lazım. Konca Hanım size yakıştırmış olmayalım ama bir hastalıkla geldiniz. Hadi fibromiyalji olsun. Konca Hanım'dan önce hiçbir fibromiyaljiyi iyileştiğini duymamış, görmemiş olalım. Önemli değil. Konca Hanım'ı iyileştirmeye çalışacağız. Bu kadar. Konca Hanım'ın sorunlarını bulacağız. Burada işte hekimliğini konuşturacaksın kardeşim. Yani ben atıyorum romatoloji uzmanıyım deyip benlik tarafa bakarım, benlik olmayan tarafa bakmam dersen fibromiyaljiyi tedavi edemezsin. Ama romatoid artriti edebilirsin belli oranda. Helal olsun, alkışlarız yani. Bütüncül bakışı en çok ihtiyacı olan hasta grubu belki de fibromiyalji. Bugün bunu anlamış oluyoruz. Bunu başardığımız ölçüde hastayı ne kadar iyi anladık, ne kadar iyi deşifre ettiysek o kadar oranda da benim kendi oranım 3'te 2 civarıdır. Bu değişebilir dönem dönem. Ortalama diyeyim. Ve bunu borçlu olduğum şey Oytun Hocam'ın tespit ettiği, biraz önce teşhis ettiği hakikaten hastayla ilgileneceksin, her şeyi düşüneceksin. Hastanın aklına gelmeyen şeyleri bile ona sorup onun problemli olup olmadığını anlayıp
düzeltmeye çalışacaksın. Yani ben tıp fakültesinden çıktığımda mindfulness nedir? Daha o zaman kavram da yok zaten. O kavramlar da yok. Psikoterapi diye bir şey duyuyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Halbuki bilmek lazım. Gerekirse de hastaya uygulamak lazım. Yani prototip olarak. Başka bir psikoloğa emanet etmek fikri ben doktor olarak kendime yakıştırmadığım bir fikirdir mesela. Evet. Ama prototip olarak. Bizim evet. şöyle bir şey var mesela. Acile bir hasta geldi, tamam mı? Sırtına bıçak saplanır, ağrı girmiştir. Sırtına FTR gelir yazar. Akut patoloji düşünülmedi. BTS'ini, MR'ını çeker. Bir sinir sıkışmamış. Beyin cerrahı gelir. Omurilikte bir şey yok. Her şeysi akut patoloji Bizlik bir şey yok düşünülmedi. der. Bizlik değil. Nöroloji bizlik değil. Bizlik değil. Hasta herkes soruyor. Ve hastaya şunu derler. Siz herkese gösterdik. Kalp damar gördü, kardiyoloji. Hiçbir şeyiniz yok. Hayır, hiçbir şeyiniz yok değil. Herkes şunu demiş. Bizlik değil. Peki bu kimlik? Kimlik. Hasta der ki şunu der. Lan benim sırtım çok kötü ağrıyor. Yani ya da işte bıçak saplanır gibi herkes şunu der. Sen bizlik değilsin. Şurada dur işte. Gerçekten işte branşlaşmada da böyle bir sorun olabiliyor bazen. Yani bütüncül bakmak o nedenle lazım olabiliyor. Ve gerçekten de hani size şunu söyleyeyim. Benim daha kitapta okuduğum ben hiçbir şeyi daha yani hep mesela der ki reflü. Göğüste yanma yapar. Yemek sonrası ve ağzına ekşi su gelir. Ben daha böyle hasta %65. %35'i ben nelerini gördüm. Patates takılmış gibi olan var, bilmem ne söyleyen var. Yani bir tıp 4'e dinlettir. Bu de ne olamaz de. Adam de ki hocam reflü olamaz bu. Adam dört dörtlük reflü anlatıyor esasında. Ama kitapta yazmıyor bazı şey. Yani kitapta her şey yazmıyor. Onun için ben kitapları yutmuş biri olarak bunu söyleyebilirim. Yani ben hakikaten birçok textbook'u ezbere bilirim. Ben bile şunu diyorum mesela. Bazen en basit düşünülmesi gereken şeyi düşünemiyorsunuz. Ama adam öyle bir anlatıyor ki size. Ya diyorsun bir dakika. Şimdi ilk hekim olduğunuz zaman şunu diyorsunuz. Adam bir şey anlatıyor. Allah diyorsunuz büyük baş belası var karşımızda yani. Kanser, ölüyor, bitiyor. Bu damar patladı. Sonra yıllar sonra şöyle oluyorsun. Bir sakin olun. Ya gerçekten böyle. Hipokrat da böyle. Yani biz bence önce sakin olmamız gerekiyor. Ve şimdi şöyle bir şey düşünmeye başladım. Bir gün şimdi eskiden biz beyin cerrahisine gidiyoruz staj olarak. Bize şunu öğretmişler. İşte beyin tümörü olduğu zaman kafa içinde bir kitle olduğu zaman başın ağrır ve kusarsın. Sabah kusması, baş ağrısı, kusma. Hoca dedi ki bizim arkadaşa, oğlum dedi acile bir adam gelmiş, başı ağrıyor ve kusuyor çok dedi. Ne olabilir dedi. Hocam beyin tümörü dedi. Ya oğlum dedi grip olmuştur sen. Hakikaten bugün acile gidip baş ağrısı, kusmayla. Yani her %90 grip olmuştur. Üst solunum enfeksiyonu ya, üşütmüştür ya. İşte bizi oradan kekleder. Siz böyle hasta bakarsanız yandınız oğlum böyle. Ya, hakikaten işte o zaman herkese dedi. İşte anladınız beni yani. Hocam şey yapalım mı? Bu alan özel bir alan. Madem ki kadınların bu kadar çok ağrısı, acısı var. Sizin bir sayfanızı görmüştüm. Sadece kadınlar dertlerini ve hikayelerini anlatıyorlar. Evet. O sayfa nedir? Onu verelim izleyicilerimize. Fibromiyalji Adana sayfası. Fibromiyalji Adana Instagram'da girsinler. Evet, fibromiyalji Adana'ya ben de bakayım. Şöyle Evet, doğdu biz de bu. bakalım, evet. Şöyle doğdu. Bir gün iyileşen bir hastamızla konuşurken dedi ki, hocam dedi siz çok güzel anlatıyorsunuz. Ben sizin sayfanızı, benim ana sayfamı kastediyor. Uzman Doktor Erdinç Dinçer sayfası. Çok güzel paylaşımlarınız var. Çok iyi, çok iyi. Ama dedi beni paylaşmanız lazım. Çünkü dedi ben iyileşiyorsam hastanın kendi söylediği cümle. Damdan düşen. Evet bravo. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Ben iyileşiyorsam inanıyorum birçok kadın da iyileşecek ama dedim diyor ben anlatayım. Buraya gelmeden önce yerimden kalkamıyor. Eklemlerim inanılmaz ağrıyor. Yani yardım olmadan kalkamıyordum. Geldim ve gerçekten sağlığıma kavuştum. Buraya gelmeden önce çok kötü felakettim. Yürüyemeyecek haldeydim. Ağrılarım çoktu, ödemim çoktu, uykusuzluğum çoktu. Gerçekten de çok memnun kaldım. Sırt, boyun, omuz ağrıları, ayak ağrıları 10 sene oldu. Çok şükür Allah sizin sayenizde geçti, düzeldi. Mucizevi bir şekilde iyileştim. 2018'de konulan fibromiyalji rahatsızlığım vardı. Çok ciddi ağrılarım oluyordu. Kas gevşetici, ağrı kesiciler bunlar da fayda etmiyordu bana. Sosyal medyadan sizinle karşılaştım. İyi ki de gelmişim. 7 yıldır fibromiyalji hastalığıyla mücadele ediyordum. Artık bu ağrılardan, gerilim tipi baş ağrılarından, kas ağrılarından ve geldim. Çok da iyi yapmışım. Tamam dedik. Burada Böyle niye başladı. burada niye yok? Nasıl yani? Burada niye yok hasta?
bu kesinlikle damdan düşen birinin buraya gelmesi. Tabii ki. Madem ki fibromiyalji bu kadar önemli, bir dahaki çekime bir hastayla Tabii ki, gelin tabii lütfen, ki, değil mi olabilir. hocam? Tabii ki. Tabii ki olabilir. Evet. Hatta hastanın ailece kalalım. Kocası o parmakla göstersin. Program farklı bir formata doğru gitmesin. Ya şöyle esasında mesela burada herkes siz başka yönden, ben başka yönden. Siz tabii deneyiminiz tabii bu konuda daha yüksek. Yani birçok hasta görmüşsünüz. Ben de tabii şeyden biliyorum. Mesela bir yere gittiğim zaman diyor ki ya hocam benim şu sırtım ağrıdı ben gerçekten kaçıyorum bazen. Biri bana sırtım ağrı dedi mi? Kadınsa kaç. Yani ben gerçekten bu şeydi. Espri. Ha, tabii ki yani espri de var ama gerçek de çok yüksek. Yani şimdi çünkü bir şey yazacağım ve o şunu diyecek. Geçmedi. Ben biliyorum geçmedi diyecek yani. O nedenle zor iş yani. Evet. Son cümle olarak ben şunu ifade edeyim. Fibromiyalji bazı kadınlarda iyileşebilir bir rahatsızlık. Tekrar ediyorum. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani fibromiyalji. Bırakalım fibromiyaljiyi. Ağrı, kaygı ve stres kısır döngüsünde yaşayan, ızdırap çeken, enerjisiz, tükenişe giden bir kadın var. İsmi Ayşe olsun. Ayşe Hanım'ı iyileştirmek için uğraşacağız. Hastalık yoktur, hasta vardır. Diyorum ki fibromiyalji kişiye özel, bütüncül yaklaşımla belli bir oranda iyileştirilebilecek ortaya karışık bir ızdırap sendromudur. Bu konuda yani biz kendi tecrübelerimize göre konuşabiliriz. Hiç öyle çaresiz ya da karamsarlık ya da yol bitti, şey bitti. Düşünsenize 45 yaşında bir kadına siz doktor ağzınızda şunu söylememelisiniz yani. Ömür boyu bu ağrıyı çekeceksin. Ya sadece ağrı olsa çeksin zaten ama ağrı değil bu. Yani sadece ağrı diye gördüğümüz zaman fibromiyalji bitti. O hastayı o doktor tedavi edemeyecek. Ben size söylüyorum. Ağrı bir sonuç olabilir. Ağrı bir en önemli öne çıkan, hayat kalitesini bozan semptom olabilir. Fakat bu kadının daha size anlatmadığı ya da henüz sizin sormadığınız 4-5 çeşit farklı boyutlarda farklı sorunları da var. İşte psikolojik boyut, biyokimyasal boyut, enerjisel boyut, sindirimsel boyut. Daha orayı çok konuşamadık ama Ama şöyle bir şey de var. Onu da geleyim. Bundan 20 yıl geçer. Bu hikaye üzerinden. Fibromiyalji ile ilgili çok spesifik, çok böyle özel bir şey bulunur. Yani bir bilim adamı çıkar, ulan der bu sinirin ucundaki cücüğün sorunu der. Ona ait bir ilaç keşfeder. Fibromiyalji bir günde biter. ben de bırakırım, emekli olurum. Çok sevinirim yani. Bakın ben size söylüyorum. Ben fibromiyajinin gündem olmasını istiyorum. Üzerine çok çalışma yapılmasını istiyorum. Bu söylenen sonuca da bir şekilde Herkes ulaşılmasını kaçıyor. istiyorum. Ha şimdi yani şunu demek istiyorum. Çünkü bir şeyin ilacı çoksa tedavisi yoktur yani. Evet, evet. Bizim klasik tabirdir bu. Ama onun bir ilacı vardır. Biz bilmiyoruz. Yani Henüz bulamamış Çünkü olabiliriz. biz bunu biliyoruz. Yani mesela bazen öyle hastalıklar oldu ki mesela yani bir ilaç her şeyi değiştirdi yani. Ve tarihten kalktı hastalık ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu da böyle olacak. Buna katılıyorum çünkü her geçen gün yeni bir şey çıkıyor. Evet. Sonuncuyu söyleyeyim, yani bitireceğiz herhalde. Yani Oytun Hocam o anahtar kelimeyi kullanır. Bütirat diye bir molekül var, bütirik asit. Bunun fibromiyalji hastaların bağırsaklarında hep düşük çıktığı tespit edilmiş. Yani probiyotik, prebiyotik konularına biraz giriyor bu. Dolayısıyla ne oldu diyelim bundan sonra demek ki bütiratı yükseltmek için bağırsaklarda bir takım gıda takviyeleri çıkabilir. Fayda edebilir. Yarın bir gün böyle birkaç şey bir arada şunu iç, bunu yap, şuna dikkat et diyerek belki fibromiyalji Ama şöyle bir şey var. Böyle Tarihi olabilir. Böyle tip Olabilir. hastalıklarda bazen gerçekten de böyle bir buluşlar olabiliyor. Ama şöyle bir tabii sıkıntı var. Yurt dışında çok sık olmadığı düşünüldüğü için evet, nadir bence görülen fibromiyalji Orta Doğu insanının sorunu. Ben öyle düşünüyorum. benim Onun için- izlenimim de böyle. Evet, Orta Doğu insanının sorunu. Orta Doğu kadının sorunu. O nedenle bizim Türkiye'de daha çok araştırmaya ihtiyacımız var. Çünkü ilaç şirketleri Avrupa'da ve Batı'da olduğu için pek ilgilendikleri bir konu değil. O nedenle bizim Bizden çıkacak diyorsun. bizden Evet. çıkıyor. Esintidan Hatta bizden bir şeyler. çıkacak. Yani konuyu bir de bizde şöyle bir şey var. Biz konuları çok iyi biliyoruz. Hekimliğimiz de iyi ama ilaç argesinde ne yazık ki neredeyse yok denecek kadar yokuz. İmkan yani. veya kabiliyetlerimiz bir ilaç üretmek, bir aşı üretmek ya da neyse ihtiyaç olan şey bu noktada biraz tıkanıyor. Yani orada zayıf Evet, kalıyoruz. zayıfız orada. Ama hani Oytun Hocam çok güzel konuları noktaya bağlıyor. Yani ben şunu söyleyeyim. Anahtar kelimelerden bir tanesi son zamanlarda bütirat. Ondan önce vagus bir tane başka bir kelime.
başka enerji teorileri ve meridyen terapiler, başka bitkisel takviyeler Evet. ve mindfulness gibi, bilişsel davranış terapi gibi hastanın düşünce, zihin ve beyin sistemini de dağıtabilecek girişimler diyelim. Böyle Evet, bu özetleyeyim. konu bitmez. Artık kapatalım. Benim fibromiyajımızı tedavi olamazdım. Çünkü ben dayanamazdım. Çünkü neden? Çünkü ben şöyle bir ekolüm. Ya yutayım geçsin. Ben bir aceleci bir herifim ben ya. Çok Ya vallahi billahi. hiperaktif. Ya bana bir şey oluyor bazen. Adam diyor hocam diyor sen diyor germe egzersizi yapacaksın. Ya ne diyor bu germe egzersizi diyor. Yapmam diyorum. Ben gidiyorum biliyorum. Ya sen diyor bir şey. Yani şimdi bir de bu işte farmakoloji çok iyi bildiğim için. Ya diyor bu ne yutsak yani mesela bazen böyle diyor. Onun yan etkisi mesela diyor ki bu ilacın yan etkisi buna iyi geliyor. Bununkini buna bir yapsak diyor. Ondan sonra diyor ki ya senin bildiğini de diyorum ben. Bazen kelimede çok kızıyorum ben. Bak bir şey sana söyleyeyim mi? Net bir cümle söyleyeyim programı kapatan. Çok bilen çok yanlış. Çok yanılır. Bu sohbet bitmez efendim. Biz arkada devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hep ikinize de teşekkür ediyorum. Uzman doktor Erdinç Dinçer bizimle birlikteydi. Adana'dan geldi. Adana'ya sevgiler, selamlar. Biz arkada sohbete devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.